Gençler, herkese selam. Bugün sizlere yeni aldığım bir aracı tanıtacağım. 1970 model Volkswagen T2A kasa bir aracımız var. Bu aracı bir 5 ay önce aldım. Yavaş yavaş yapacağım ve motokaravan haline getireceğim. Bu serüveni sizlerle paylaşmadan önce aracı böyle kısa bir göstererek bilgi vermek istiyorum. Orijinalinde kodlarını siteye girdiğimizde kahverengi bir araç. Ancak daha sonra değişik revizyon süreçlerinden geçmiş. Şu iç kapı rengindeydi komple araç. Bunu bana satmadan önce, yani bir süre önce, satmak için değil ama kendileri binmek için almışlar ve bir süre önce bu renge boyamışlar. Rengini çok beğendim. Tam anlamıyla bir boya yapmamışlar. Yüzeysel bir boya yapmışlar ama çok güzel görünen bir araba olduğunu söyleyebilirim. Üstte 2 tane bagajı var. Elektrik tesisatlarının hemen hemen hepsi çalışıyor. Mekanik olarak arabada hiçbir problem yok. Sadece sol arka far ve sağ ön far çalışmıyor. Bunları yaptıracağız ama şöyle göstereyim. Bu far bagajın içerisinde. Çıkardım ben ne olur ne olmaz diye. Gayet güzel, orijinal bir araç. Şöyle birkaç da detay göstereyim. Jantlar, lastikler. Bu etiketlerin hepsini sökeceğim. Üstte bagaj kısmına lastiği koydum. Farklı bavullarımız olduğunda da yerleştireceğiz. Kapılarından, bu kapılar gayet güzel çalışıyor. Yani ön kapı çok rahat çalışıyor. Diğer kapılar problemli. Dışarıdan kilitleme yok. Açmaları, kapamalarına ilgili bir problem yok. Şu biraz kasıyordu ama yağlama yapınca otomatikman düzeldi. Biraz yağlama yaptım tabi kapılara, o yüzden boyalar biraz zarar gördü ama bir temizlik hak ediyor tabi aracımız. Şu Volkswagen logosundaki tel kafesi çıkarmayı düşünüyorum. Tamponlar zaten boyası falan iyi bence. Mükemmel hale getirmeyeceğim aracı. Sadece yürür duruma getirip, yani mekanik olarak aslında yürüyor ama çekme belgeli şu anda. Bunu motokaravan haline basic bir şekilde getirip devam edeceğim. İç detaylarına bir bakalım aracın. Ön torpido tarafını bu renk yapmışlar. Hiç beğenmedim. Hiç güzel bir renk değil bana göre. Bunu orijinal siyah çevireceğim. Belki şuraları da siyah yaparım ya da komple bu renk yaparım. Böyle kalır bilmiyorum. Buna bakacağız. Zaman gösterecek. Buralarla ilgili bir problemim yok. Tavan döşemesi yeni yapılmış. Tavan döşemesiyle ilgili de bir problem yok. Yan pandizot tarafları kahverengi. Bana göre bir renk değil ve araçla uyumlu değil. Bunu değiştireceğim. Bütün pandizotların yenilerini satın aldım. Krem rengi satın aldım. Bu pandizotların hepsini tek tek değiştireceğim. Yukarıdaki ve bagaj tarafındaki kahverengi döşemeleri de araca uygun bir şekilde krem rengine dönüştürmeyi düşünüyorum. Araçta perdeler takılı. Sadece ön tarafta bir perde yok. Buraya bir mekanizma yapıp ön tarafı da kapalı hale getireceğim. Bunun haricinde şu koltuğu görmüş olduğunuz gibi belki çok basit görünüyor olabilir ama bu koltuk orijinal. 1970 model aracımızın orijinal koltukları. İlk günkü gibi diyebilirim. Yani üst döşemeleri falan çok temiz duruyor. Sadece buralarda soyulmalar başlamış artık, tabi yıllar geçmiş. Bunda kaplama vardı. Şu yine beğenmediğim bir kaplamadan vardı ve söktüm. Burası da sağlam ancak burasında bir problem var. Onu da göstereyim. Araç dışarıdan mükemmel görünüyor. Mekanik olarak mükemmel, kusursuz. Ancak kozmetik olarak revizyona ihtiyacı var. Ön tarafa geldiğimde burayı sökmedim çünkü buranın kahverengi kaplaması gitmiş. O yüzden bu koltukların ikisini de krem rengi kaplatacağım. Ve orijinal döşemesini de yıpratmamış olacağım böylelikle. Altta yine orijinal döşemesi yeni sahibini bekliyor olacak. Tabi satarsam. Bu koltukta alt döşemeyi göremedim. Artık yıllar geçtiği için tabii ki gitmiş. Bu yüzden kaplamayı sökmedim.
Bakın 1970'in izleri hala içerisinde. Bu araçtan her yerde bulamazsınız. Ve emsali çok zor görülecek bir araba. Direksiyon sistemi, korna yok. Böyle bir logo takmışlar. O yüzden korna çalışmıyor. Kornayı buraya almışlar. Bu şekilde devam edeceğim bir süre. Dörtlüleri, kalorifer sistemleri komple çalışıyor. Kalorifer ayar düğmeleri yok ama çalışıyor. Belki buraya 3D yazıcıdan bir düğme yapabilirim. Teybi görüyorsunuz. Bu araçta ses sistemi var. Şöyle 1 ve 2.85'lik ses sistemi bulunuyor. Gayet tatmin verici bir sesi var. Yani bir ihtimal buradaki teybi kaldırıp orijinal radyosunu takabilirim. Bunu da torpidonun içerisine alabilirim. Bu da bir alternatif olarak bekliyor. 2 tane koltuk var. Birisi çek yat. Bunu çektiğinizde açılıyor ve yatak oluyor arkayla birlikte. Şurada da bir tane sırt dayamalı bir koltuk var. Altı sandıklı, ocak gözü falan var. Şunu komple iptal etmeyi düşünüyorum. Ve şu tarafa bir dolap yapmayı düşünüyorum. Yani ocak ve su olabilecek sadece. Böyle bir sistem düşünüyorum. Burada bir kolçak var. Çayınızı, suyunuzu içebileceğiniz 2 tane göz var. Bunun altında da yine bazı ekipmanlar var. Bu araba buradan da bahsetmişken koridorlu bir araç. T2'lerde koridorlu zor bulunuyor biliyorsunuz. Ama bu arabanın arasında koridor var. Belki bunu iptal eder, koridor yaparım. Bu aracı tercih etmemin sebeplerinden biri de bu oldu. Burada sonradan yapılma ışık sistemi var. İşte aracın şuradaki ışıklarını yakıyor. Tavan lambaları var, onları yakıyor. Bu şekilde aktif edebiliyorsunuz. Bunları kullanmaya devam edeceğim. Belki şu renkleri değiştirebilirim. Şurada tizler var yine ses sistemine ait. Biraz kalabalık duruyor. Araçta tabii ki de olmazsa olmaz shifter vites. Rahat kullanım için gerekli. Zeminle ilgili normal bir zemin. Buraya paspas seti almayı düşünüyorum. Araca yalıtım yapmışlar. Faydalı buldum. Tekrar bir yalıtım yapmaya gerek yok. Cam açma kapamalar gayet güzel çalışıyor. Makaraları gayet iyi. Bu arabanın bir başka güzel özelliğinden daha bahsetmek istiyorum sizlere. Bu araba çift sürgülü. Normalde diğer tarafta sürgülü kapı vardı biliyorsunuz. Ancak burası da sürgülü kapı. İptal etmişler. İptal ettikleri için kullanım dışı. Kullanır mıyım bilmiyorum. Zaman gösterecek yine dediğim gibi. Ama şimdilik tek sürgüle devam etmeyi düşünüyorum. Şu önüne gerçekten hastayım bu arabanın. Şöyle baktığımızda 1970 yılları yaşatıyor. Sürgülü kapımızı bir açalım. Dediğim gibi burada yine ses sistemi, böyle bir masa falan var. Bunlar çok bana hitap etmeyen şeyler. Çok kaba ve yer kaplayan şeyler. Araç zaten normal bir binek araba boyutlarında. Öyle söyleyeyim. Minibüs olduğuna bakmayın. O yüzden mümkün olduğu kadar tasarruflu kullanmak gerekiyor yerleri. Bu koltuk bile çok fazla bana göre. Ama zaman gösterecek dediğim gibi. Bir dizayna getireceğiz. Ve şöyle arka tarafı da göstermiş olayım. Şimdi motor tarafına geçelim. Saat gibi bir motoru var arabanın. Çok güzel çalışıyor. Tüm tesisat eksiksiz. Sadece şu taraftaki farın elektrik tesisatı yok. Çekmemişler yani, bilmiyorum, ya da pasif duruma getirmişler. Şuradan alıp koymak gerekiyor galiba oraya. Onun haricinde dediğim gibi yalıtım falan burada da var. Şöyle bir motor. 1.6 standart 1.6 motora sahip. Boyalarda kusur dediğim işte şu içlere falan hiç önem vermemişler yani, sallayıp atmışlar resmen. Şuralar falan eski boyasında.
alt taraflarını da göstereyim. Arabanın bir olumsuz özelliği de normalde otomobil belgeli oluyor bunlar. Bu kamyonet statüsüne geçiyor. Tabi bu pastanın üstünde bir çilek gibi olurdu eğer otomobil ruhsatlı olsaydı. Tabi çileğimiz yok. Olsun, çileğimiz olmasın, pasta nasıl olsa bizde. Halil Karakurt sayesinde böyle bir araca sahip oldum. Onun bu tür araçlara olan sevgisi beni de çağırdı ve bu araçla eşlik etmek istedim ona. Kamyonet statüsünde olması senede bir muayene ve tabi vergisi biraz daha, sigortası biraz daha yüksek. Bu sorunlarımız olacak. Karavana çevir diyenler oldu. Projeyle karavana çevrilebilir ama yine sigorta hemen hemen aynı çıkıyormuş. Bunu denemeye değer mi bilemedim. O yüzden bu şekilde devam etme kararı aldım. 1970 model Volkswagen T2A tanıtım videomuz bu şekildeydi. Bu tür videoların devamı ve bu arabanın yolculuğunu takip etmek için lütfen yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.